Her şey sıradan bir kış günü gibi başlamıştı. Gökyüzü önce griye döndü. Sonra yavaş yavaş ilk kar taneleri inmeye başladı. İnsanlar camdan dışarı baktığında içlerini çocukça bir sevinç kapladı. Ve kimse o anın dünya tarihinin son normal günü olduğunu fark etmedi. Kar güzel bir şeydir, sessizdir, huzurludur. Ama bu sefer kar bir armağan değil, bir uyarıydı. Ve biz bu uyarıyı görmedik. İlk gün kar inceydi. İkinci gün biraz daha kalındı. Üçüncü gün yollar kayboldu. Dördüncü gün çatılar görünmez oldu. Beşinci gün insanlar panik yapmaya başladı. Haftalar geçti. Güneş artık görünmüyordu. Gökyüzü sanki sonsuza kadar karla kaplanmış gibiydi. Sokak lambaları sürekli yanıyordu. Çünkü gün hiç aydınlanmıyordu. Zaman algımız bile kaymıştı. İlk hafta herkes aynı soruyu sormaya başladı. Bu kar ne zaman duracak? Ama daha kimse sormuyordu. Ya hiç durmazsa? Takvimler bir ayı gösterdiğinde artık kimse günleri saymıyordu. Çünkü her gün aynıydı. Her sabah pencerenin ardından gördüğü şey değişmiyordu. Sonsuz beyazlık, sonsuz sessizlik, sonsuz bir bekleyiş. Yollar artık yoktu. Evlerin birinci katları kara gömülmüştü. Arabalar, otobüsler, dükkan tabelaları. Her şey karın altında kaybolmuştu. Hayat yavaşlamadı, tamamen durdu. Market rafları boşaldı, tedarik zinciri koptu. Uçaklar uçamadı, trenler hareket edemedi. Kışa hazırlıklı şehirler bile bu kadarına hazır değildi. Kar küreme araçları karla birlikte gömüldü. Kurtarma ekipleri kendilerini kurtaramadı. İnsanlar artık sokaklara çıkamıyor, birbirlerine ulaşamıyor, yardıma gidemiyordu. Çünkü kar sadece toprağa değil, insanların birbirine uzanan yollarını da yutmuştu. Ve bu sırada gökyüzü hala kar yağıyordu. Hiç hızını kaybetmeden, hiç ara vermeden. Her tanecik yeryüzüne düşen bir cümle gibiydi. Bu daha başlangıç. 6. ayın sonunda dünya, sessizliğin en derin tonuyla tanıştı. Sokaklarda tek bir adım sesi bile yoktu artık. Kuşlar göç etmişti. Ağaçlar kırılmış, ormanlar sessizliğe gömülmüştü. Gökyüzü yerle bir olmuş gibiydi. Ufuk çizgisi beyazın içinde kayboldu. Ve güneş 6 aydır görünmüyordu. Oysa onun varlığı sadece ışık değil, yaşamın ta kendisiydi. Yeryüzü ısısını kaybediyordu. Okyanusların yüzeyleri donmaya başladı. Nehirler buzdan heykellere dönüştü. Tropikal bölgelerde bile kar vardı artık. Ve doğa şaşkındı. Birkaç ay önceye kadar yemyeşil olan ormanlar şimdi donmuş cesetler gibiydi. Sular yoktu, ısı yoktu, renk yoktu. Sadece sessizlik ve beyazlık. Bu bir mevsim değildi. Bu bir mevsimin çöküşüydü. 365 gün boyunca kar hiç durmadı. Yağdı ve yağdı. Sanki gökyüzü unuttu nasıl durulacağını. Sanki dünya unutulmak istiyordu. Artık kimse dışarı çıkmıyordu. Çünkü dışarısı artık sadece bir yer değil, ölümün kendisiydi. İnsanlar metro tünellerine, terk edilmiş alışveriş merkezlerinin alt katlarına, bodrumlara ve doğal mağaralara sığınmıştı. Orada birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışıyorlardı. Elektrik yoktu, güneş yoktu. Ateş artık hayatta. Bazıları yakacak bulabilmek için dışarı çıkıyordu. Ama bu bir arayış değil, bir intihar gibiydi. Donmuş cesetlerle dolu sokaklarda, karın altında kalmış odunlar, metal parçalar, yağ kutuları arıyorlardı. Kimileri dönmedi, kimileri donmuş elleriyle geri geldi. Yemek en büyük mücadeleydi. Tedarik zinciri aylar önce çökmüştü. Konserve kutuları, buz gibi olmuş makarnalar, çürümeye direnemeyen ekmekler. Her şey çok çabuk tükenmişti. Şehirlerde insanlar artık depo aramıyor, enkaz kazıyordu. Ve tüm bu çırpınışların ortasında yukarıda hala kar yağıyordu. Sessizce, acımasızca, umursamazca. Bu noktada dünya artık yaşanabilir bir gezegen değil, yavaşça donan bir küreydi. Bilim insanlarının kar topu dünya dediği senaryo gerçekleşmişti. Ve bu tarihte daha önce yaşanmıştı. 600 milyon yıl önce dünya yine böyleydi. Tüm gezegen
kutuptan kutba bir buz topuna dönüşmüştü. Ama bu sefer geri dönüş olmayabilir. Çünkü insanlar artık burada değil. Ve eğer birileri yukarıdan bakarsa sadece sonsuz beyazlık görecek. Ve belki de hiçbir iz. Peki bu gerçekten olabilir mi? Cevap evet. Tarihte yaşandı ve yeniden yaşanması sadece bir zincirin kırılmasına bakar. Dev bir volkan patlaması, bir asteroid çarpması ya da atmosferin dengesini bozan insan faaliyetleri. Güneş ışığını kesen her şey bu senaryoyu başlatabilir. Ve başladığında durması zaman alır. Bazen doğa bir not defteri gibi karlar üzerine yazar. Sessiz, ağır ve unutulmaz. Bu defa yazdığı şey çok netti. Denge bozuldu. Ve insanlık beyaz bir örtünün altında kayboldu.